Merhabalar Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta bu gördüğünüz çantayı yapıyoruz. Bayağı büyükçe bir çanta. Şöyle de bir ölçeyim. Ölçülerini de vereyim size. 27 santime. Şu kenarları bakın şöyle üçgen şeklinde. Şurasını ölçeyim size. 13 santim, yüksekliği de 12 santim gibi. Bunu isterseniz makyaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Bu elciyi onun için yaptım. Ben biliyorsunuz büyük çantaların içine böyle çantalar yapıyorum. Ivır zıvırlar bunun içinde olsun. Sonra çantanın içinde bulunmuyor diye buraya bir fermuar takacağım. Astarlanacak, daha henüz astarlamadım. Dilerseniz böyle makyaj çantası gibi kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu şeylerden, zincirlerden takıp işte omuz çantası veya çapraz olarak da kullanabileceğiniz bir çanta. Tam yazlık, renkler de öyle. Şimdi yapımına geçmeden önce bir minik hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim motiflerin yapılışına. Gördüğünüz gibi 6 tane kare motiften oluşuyor. Şöyle altta 2 tane ve 2 tane de üçgen motiften oluşuyor. Ben böyle içe doğru girsin bunlar istedim. Ama daha bombeli dışa doğru da yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Ve bir elcik yapacağız. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Direkt böyle de kullanabilirsiniz. Efendim şimdi yapılışına geçelim. Gelelim motifimizin yapılışına. Buradaki ipler karıştı. Şunu yapacağız önce. Ne yapıyoruz? İlk önce açık renk ipimizi alıyoruz. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Buraya kilitliyoruz. Sihirli ilmeğimizi yaptık. Şimdi şu orta kısmını yapacağız. Zaten son derece kolay. Çok bildik bir motif. Ama birleştirildiğinde çok hoş duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi buraya 3 tane zincir örüyorum. Ve trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum, 2 kere de çıkıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zaten motif üçlü trabzan setlerinden oluşuyor. Zincirle beraber 3 tane oldu. Şimdi bir tane zincir yapıyorum. Ve geliyorum buraya. Bir trabzan daha yapıyorum. Hep üçlü trabzan seti şeklinde yapıyorum ve aralara birer zincir örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi birazcık kapatacağım. Daha rahat çalışabilmek için. Yine araya bir zincir örüyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum. 2 kere de çıkıyorum. Ve bir zincir örüyorum. Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. Ve tek zincirimi örüyorum yine. Şimdi artık burayı iyice kapatacağım. Ve geliyorum en baştaki zincire bir ilmek kaydırmayla birleşiyorum. Şu şekildeyim. Sonra tekrar ilmek kaydırma yapacağım.
Bir tane daha yapacağım. Bir kere daha kaydıracağım ki sonra buraya gelebileyim ama artık renk değiştireceğim. Diğer ipimi aldım. Bu iki tanenin içinden geçirdim. Rengimi değiştirdim. Daha önce de bir sürü renkli, iki renkli projeler yaptık. Biliyorsunuz ki hep kapatırken bu şekilde değiştireceğimiz renge göre kapatıyorduk. Şimdi bu ipleri arkada toplayacağım ve ortaya geldim, bu tek zincir ördüğümüz yere. Zaten sadece bu araları öreceğiz şimdi. 3 tane zincir örüyorum. Aynı yere 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olacak şekilde öreceğim. Şimdi bu zincirle beraber bir tanesi oldu. Şimdi bir zincir örüyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. İki, üç. Şimdi dikkat etmeniz tek gereken şey bu. Sadece köşelerde birer zincir örüyoruz. Diğerlerinde hiçbir zaman zincir örmüyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi diğer boşluğa geçeceğim. Hiç zincir örmüyorum. Direkt trabzan yaparak bu ipleri arkadan yürütüyorum ki kaybolsun. 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Dediğim gibi motif kolay bir motif zaten. Sadece bir araya geldiklerinde hoş bir görüntü oluyor. Bir zincir, 3 trabzan. Yine hiç zincir örmeden bir sonraki boşluğa gidiyorum. Buraya da 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan örüyorum. Ve bir sonraki boşluğa gidiyorum. Buraya da 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. Ve geliyorum en baştaki zincire, ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Zaten motif 4 sıradan oluşuyor. Çok zor bir motif değil, dediğim gibi. İlmek kaydırıyorum. Köşelerde hep bir farklı renk geliyor. Bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yeşille de bitiyor zaten, dediğim gibi 4 sıra. Tekrar ilmek kaydırıyorum. Artık krem tonuna geçeceğim. Arkadan ipimi alıyorum. Getiriyorum ve ilmek kaydırmayı da kapatıyorum. Arada bu arkada yürüttüğünüz ipleri çekmeniz gerekiyor. Yoksa bolluk kalıyor. Açılmasın sonra trabzanlar.
Geldim yine ortaya bir sık iğneyle. Yine 3 zincir örüyorum. İki tane trabzan yapacağım şimdi yanına. Bu köşeler hiç değişmiyor. Sadece rengi değişiyor sırayla. Şimdi yine bir zincir ve 3 trabzan. Kapatmıyorum çünkü başka renge geçeceğim. Yeşil ipimi alıyorum ve trabzanları öyle kapatıyorum ki renk değişimini yapayım. Hafifçe çekiyorum bunu ve arkada yürüteceğim. Buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Karenin kapanışı oldu şu karenin. Şunu ördük yani. 3 tane trabzan ördüm. Şimdi tekrar kreme geçeceğim. Onun için 3. trabzanı krem rengiyle kapatıyorum. Yine buraya 3 trabzan bir zincir yapıyorum. Bu sıra böyle devam ediyor. Bir zincir ve 3 trabzan. Bu şekilde bütün sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi sıramızı bitirdik. Tekrar krem rengine geçiyoruz ve baştaki zincire ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir daha ilmek kaydırıyoruz. Tekrar kaydırıyoruz. Ama bu sefer yeşille hafifçe de çekelim, kapatıyoruz. Şimdi bu ipleri hep arkada yürütüyoruz. Bir sık iğne ile ortaya geldik. Yine buraya 3 zincirle de başlıyoruz ve 2 trabzan. Bir zincir ve 3 tane trabzan. Hep köşeleri biliyorsunuz, artık böyle yapıyoruz. Ve 3. trabzanım, ne yapıyorum? Öbür renge geçiyorum burada. Bunu hafifçe çekiyorum. Bu arkada yürüteceğim. Üç trabzan. Şimdi burada 2 tane trabzan öreceğim. Bu motifin daha büyüğünü de yapmıştık biliyorsunuz. Önce kare kapatıyoruz, sonra 2 tane ile açıyoruz, sonra tekrar kapatıyoruz. Bu böyle dilediğiniz kadar büyüyebilen bir motif. Daha önce de söylemiştim. Çantayı örerken buraya da 3 tane yine trabzanımızı yapıyoruz. Kapatmıyoruz. Yeşil rengimizle devam ediyoruz. Bu ipi hafifçe çekiyoruz ki kapansın ilmekler ve böyle arkada yürütüyorum.
Ve buraya yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapacağım. Köşeler hiç değişmiyor. Zaten bu son sıramız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Tekrar ipimi değiştiriyorum. Hafif böyle bombeleniyor örerken iki taraftan çekiştirip sonra da bir güzel ütüleyin. Motif gayet güzel oluyor o zaman. Bir sıkıntı olmuyor. Çantada da yaptık. Takip edenler bilir. Hem daha büyük bir motifti. Yine buraya 3 tane krem rengi. Motifi takip ederseniz zaten bir tek bir çift şeklinde gidiyor. Renkler. Dilediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Bakın şu şekildeyiz. Şimdi tekrar yeşile geçiyorum. Ve köşeyi her zamanki gibi örüyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayacağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Yeşil renge geçiyoruz ve karşıdaki şimdi bu sırayı da bitirdik. Son ilmek kaydırmamı yapıyorum ve beyaz ipe geçiyorum. Dediğim gibi bu son sıramız. Ortaya geliyorum. Yine hatırlatayım, ipleri arkada yürütüyorum. 3 tane zincir, 2 trabzan, bir zincir ve 3 trabzan. Diğer sıralarda olduğu gibi ikinci trabzanım, üçüncü trabzanımı kapatmıyorum, diğer renkle kapatıyorum. Hafifçe beyazı çekeceğim. Arkada yürütmeye devam ediyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Yine diğer renge geçiyorum. İşte kareyi kapatacağım. Dediğim gibi hep bir kapatıyoruz, bir açıyoruz. Şimdi de beyaz kareyi kapatıyoruz. Buraya da 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bol kaldı, kaymıyor da. Çok sert bir ipmiş bu krem rengi olan. Çok zor örülüyor hakikaten. Yeşil güzel, rahat örülüyor da. Evet, öbür rengime geçtim. Şimdi buraya 3 tane de yeşil yapıyorum. Ve geliyorum. Öbür rengime geçtim. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Yani köşe krem,
Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, yine köşe krem olacak şekilde bütün sırayı böyle öreceğiz. Ve yeşile geçiyorum tekrar. Hafifçe çekiyorum. Ve beyazı da hafifçe çekiyorum ve arkadan yürütmeye devam ediyorum. Efendim, bu da böyle. Bu sırayı tamamen böyle örüyoruz. Şimdi motifimizi bu şekilde tamamladık. Çantamız toplam 6 tane bu motiften oluşuyor. 2 tane de böyle üçgen motiften oluşuyor. Aynı şekilde yapacağız. Hiçbir farkı yok. Sadece başlarken 4 tane değil 3 tane olarak başlayacağız. Şimdi ben onu göstereyim, sonra da çantamızı birleştirip tamamlayalım. İpimizi alıyoruz. Sihirli ilmeğimizi yapıyoruz. Bir sık iğne ile kapatıyorum sihirli halkamı. 3 tane zincir örüyorum. Yine aynı diğerine başladığım gibi. Ve buraya 2 trabzan daha yapıyorum. Araya bir zincir örüyorum. Biraz halkamı kapatacağım. Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. Diğerine başlarken 4 tane üçlü trabzan seti yapmıştık. Bunda 3 tane yapacağız. Çok güzel bir motif. Her şekilde modifiye edilebiliyor. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir örüyorum. Artık bu. Kapatıyorum. Sihirli ilmeğimi ve karşı tarafa geçiyorum. Biraz örerken bombelenecek ama merak etmeyin, ütüyle düzeliyorlar. Yani burada olduğu gibi hiçbir sıkıntı yaratmayacak sonra. Ama örerken bombeleniyor birazcık. Aynı diğer dörtlü kare şeklinde yaptığımız örnekte olduğu gibi ilmek kaydırıyoruz. Bir tane daha kaydırıyoruz ama geçirmiyoruz içinden. Şimdi öbür rengimize geçeceğiz. Alıyorum ve kapatıyorum. Şunu da hafifçe sıkıyorum. Bu ipi burada bırakıyorum. Geliyorum bu ortadaki bir zincire bir tane sık iğne yapıyorum ve 3 tane zincir örüyorum. Yine daha önce örnekte yaptığımız gibi hiçbir fark yok. Sadece üçlüsünü örüyoruz. Biraz daha fazla bombeleniyor bu ama ütüyle düzeliyor, merak etmeyin. 2 tane trabzan, bir tane zincir ve 3 trabzan her köşeye yapacağım.
Üçüncü trabzanı da yaptım. İplerimi arkada yürütmeye devam ediyorum. Hiç zincir örmeden diğer aradaki bir zincirin olduğu yere gideceğim. Şuraya. Dediğim gibi biraz fazla bombeleniyor ama evet. Şimdi buraya da 3 trabzan, bir zincir, üç trabzan. Ben de grip olmuşum, hala sesim düzelmedi. Kusura bakmayın. Biraz sert çıkıyor sesim. 2 aynı yere 3. Yani diğerinde aynı yaptığımızın aynı işlemleri yapıyoruz. Bu sırayı tamamen yeşil öreceğiz. Aynı diğerinde olduğu gibi. Hiçbir farkı yok. Olduğu gibi öreceğiz. Şimdi gene zincir örmeden bir sonraki boşluğa geliyorum. Bunlar köşe oluyor biliyorsunuz. Yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan örüyorum. Şu örneğimizi koyayım. Ve 3 trabzan. Şimdi geleceğim, burada kapatacağım. En baştaki zincire geliyorum ve ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bakın böyle tamamen üçgen olacak. Kaydırıyorum, ilmek kaydırıyorum, bir tane daha kaydırıyorum ve rengimi değiştiriyorum. Diğer kare olan yaptığımız motifle aynı işlemleri yapıyorum. Hiçbir fark yok. Geliyorum buradaki bir zincire. Ve buraya 2 trabzan, bir zincir ve 3 trabzan yapacağım. Bilmiyorum, devam edeyim motifi yapmaya. Anladınız diye düşünüyorum. Çünkü kareden hiçbir farkı yok bu motifin. Sadece üçlü başladık. O kadar. Hep aynı sıraları takip edeceğiz. İki. Ve 3. Şimdi çıkarmadım, bekletiyorum. Öbür rengime geçeceğim. Alıyorum, bunu da hafif çekiyorum. Diğer ipimi arkada yürütüyorum. Buraya 3 tane yeşil trabzan yapacağım. Karede yaptığım adımları takip ediyorum. Sadece üçlüsünü yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Diğer rengime geçeceğim yine. Şimdi motif daha belirgin olacak. Geliyorum, şuradaki ipimi de alıyorum.
Bir zincire, yine buraya 3 trabzan, bir zincir ve 3 trabzan örüyorum. Ve 3. Şimdi tekrar yeşil rengime geçiyorum. Bakın köşeleri olmaya başladı. Burası üçgen gözükecek. Diğerinde kare gözüküyordu. Bunda üçgen gözüküyor. Hiçbir farkı yok motifin. Ama yine de hadi öreyim. Anlamadım diyenler için. Çok örmesi keyifli bir motif. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Hatta ilk önce büyük bir çanta ördüm biliyorsunuz. Bu onun içinin makyaj çantası ya da benim ıvır zıvır çantam, ben öyle seviyorum. Büyük çantaların içine bir küçük çanta olsun. Ufak tefekleri bulamıyorum çünkü içinde sonra diye. Tekrar beyaza geçtim. Yine buradaki zincire gidiyorum. İki. 3. Biraz dediğim gibi bombeleniyor örerken ama ütüyle düzeliyor. Evet, bu köşeye geldik. Yine bitiriyoruz. İki ve 3. Bunu kapatmıyorum. Yeşille kapatacağım. Üç tane trabzanımı ördüm, kapatmıyorum. Beyazla krem rengiyle kapatacağım. Ve geldim başa. Bir kere ilmek kaydırıyorum. Tekrar kaydırıyorum, bekletiyorum. Yeşile devam edeceğim. Kapattım ve ortaya geldim, bir sık iğne yaptım. Şimdi şöyle biraz çekiştirelim ki motif gözüksün. Böyle diğer kareden hiçbir farkı yok. Sadece üçgen şeklinde örüyoruz. Çok da keyifli örmesi, bilmiyorum, ben çok sevdim. Devam edeyim mi bilmiyorum. İkisini de ördük, karesini de. Neyse hadi, zaten 2 sıra kaldı, bitireyim motifi. Toplam 5 sıradan oluşuyor. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Yeşille devam ediyorum. 2 trabzan, 1 zincir, ve 3 trabzanım var. Şimdi renk değiştireceğim. Hafifçe çekiyorum hep ipi gibi oralarda. Bakın bununla çekiyorum. Şimdi buraya 2 tane beyaz üçlü trabzan seti yapacağız. Üçgeni kapattık. Şimdi yeni bir üçgen açıyoruz yani. Hiç arada zincir örmüyorum. Devam ediyorum. Bunu kapatmıyorum.
Yeşili alıyorum. Biraz sıkıştırıyorum. Artık son sıramız. Bakın böyle. Sıra sonuna kadar geldim. İpimi yeşilledim. Karşı tarafa gidiyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Yine 2 kere ilmek kaydırma yapıyorum. Üçüncüsünde başka renge geçiyorum. Bakın motifimiz böyle. Dediğim gibi ortada biraz bomba yapıyor ama ütüyle düzelecek. Geliyorum ortaya. Bu son sıramız artık. 3 zincirimi ördüm. Ve buraya 2 tane trabzan. Her zamanki gibi köşe çünkü burası. Bir zincir. Ve 3 trabzan. Şimdi rengimi değiştireceğim. Bekletiyorum. Arkada yürüteceğim. 3 tane yeşil trabzanımı buraya yapıyorum. Kapatmıyorum. Krem rengine geçiyorum. Ve buraya 3 tane krem rengi trabzan yapıyorum. İplerim de çok şahane karıştı burada. Ve 3. Kapatmıyorum. Yeşile geçiyorum. Üç tane de yeşil trabzan yapıyorum buraya. Sesim için özür dilerim. Çok da çıkmıyor sesim. Ama yani unutacağım yapmayı. Ara vermek zorunda kaldım. Böyle bitmeden de. Şimdi kreme geçeceğim. Yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum köşeye. Bu şekilde bütün sırayı örüyoruz ve zaten motifimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi bir de nasıl dikiyoruz onu yapalım. Gelelim motiflerin dikilişine. Şimdi motiflerin düz tarafını birbirine bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve şuradaki zincirleri birbirine yaklaştırıyoruz. Dilediğiniz rengiyle dikebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ucu küt bir etamin iğnesi olursa daha rahat dikersiniz. Kağıt iplerde hep öyle. Yün iğneleriyle, plastik ile çok zor. Şöyle yapıyoruz. İlk önce buraya bir ipimizi sabitleyeceğiz. Şimdi arkada şurada gördüğünüz başakları var. Bu tarafında var. Bunu örerken hep dış taraftaki
başakları alıyoruz. Dikerken bunları hep böyle alıyoruz. Böylece renk geçişi devam ediyor arka tarafta. Hiç dikildiği dahi belli olmuyor. Bu şekilde dikiyoruz. Şimdi şuradan dikilmiş olandan göstereyim. Bakın sanki hiç dikilmemiş gibi renk geçişi olduğu gibi devam ediyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ne yapıyoruz? Bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Ve renk geçişlerini birbirine denkleştirmeyi unutmayın. Bakın burada beyazlar bir arada, kaydırmayın yani motifi. Bu şekilde dikiyoruz. Bunları diktikten sonra bir tur ütülemek gerekiyor. Ütüleyip ondan sonra diğer tarafları da birleştirin. Evet, geldik. Dikişimizi de bitirdik. Şimdi motiflerimizi böyle 2-2 diktikten sonra bunları böyle 3 tanesini birleştireceğiz. Bir tanesi taban olacak. Şöyle şu 2 taneyi taban yapalım. Bunlar böyle. Yan taraflara da bu üçgenler gelecek. Kenara da bir sıra sık iğne geçeceğim. Bu şekilde çantayı tamamlayacağım. Şimdi ben bunları dikeyim, sonra tekrar görüşelim. Çantamı diktim ben. Bakın böyle oldu. Bu ikisi tabanı, bu ikiler yanda ve kenarlarda bakın böyle üçgen şeklinde. Bunu astarlarken tekrar bir ütüleyeceğim. Ama şu fermuar gelecek kısmı, bakarsanız motifler arasında şeylikler var. Bir düzlemek için bir sıra sık iğne öreceğim. Onu örelim istiyorum beraber. Krem rengiyle öreceğim ben. Siz hangi rengi tercih ederseniz artık onunla örersiniz. Şu birleşme noktasından ipimi alıyorum ve sabitliyorum. Şu ipi de altta yürüteceğim. Burada bir sıra sık iğne öreceğim ki hem fermuarı daha rahat dikebileyim. Hem de düzlenmiş olsun tamamen. Trabzanların üstüne birer sık iğne yapıyorum. Bakın böyle. Bunu büyük çantanın içine el çantası diye yaptım ben, ama buna uzunca sap takıp crossback olarak, çapraz çanta olarak da kullanabilirsiniz. Bayağı büyük bir çanta oldu çünkü. Dediğim gibi bütün trabzanların üstüne trabzan yapıyorum.
Şimdi şu birleşme yerine geldiğimiz zaman burada artık çakma sık iğne yapacağım. Yarım trabzan ya da bir tane tam ortaya, toplam 3 tane yarım trabzan olarak burayı örüyorum. Sonra tekrar sık iğne olarak örmeye devam edeceğim. Bakın şu kısım düzeldi. Daha rahat fermuarını dikebilirim böylece. Aslında bunu buradan bir düğme ile de kapatabilirsiniz ya da çıt çıtla. O da olur yani. Ama ben fermuar koyacağım. Fermuar seviyorum gerçekten. Hiçbir şey dökülmüyor içinden. Ufak tefek mıncık mıncık bir şeyler oluyor. Bu şekilde bütün etrafını, şurayı, şu kısmı yani böyle dönüyoruz. Çantamız hazır. İsterseniz buraya bir elcik takabilirsiniz. Dediğim gibi uzun sap da kullanabilirsiniz. Efendim, çantamız böylece hazır. Bu da böyle değişik bir çanta oldu. Peki efendim, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sesim için tekrar özür diliyorum ama uzun dönemli bir grip geçirdim ve sesim hala bir hafta olmasına rağmen iyileşmedi. İyi günlerde kullanın inşallah. Rahatlıkla yapın. Başka videolarda görüşmek üzere.